Merhaba arkadaşlar. Bu videomda margin bölümüne giriş yapmak istiyorum. İlk başta margin nedir buna bakalım. Alım satımları tıkladığımızda şuradaki margin kısmı var. Hemen spotun sağında. Margin bölümünü isterseniz spot piyasasıyla tamamen aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için şuradaki normal seçeneğinin seçili olması gerekiyor. Şuradaki bilgilendirmeye tıklarsak da spot piyasasıyla aynı şekildeki kuralların geçerli olduğunu bize belirtecektir. Tamam'a bastım. Burada ekstra olarak borç alarak da işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar borç alabileceğimizi paritenin yanındaki kaldıraç miktarı belirliyor. Pariteye tıkladığımızda arkadaşlar burada coinlerin yanlarında 10x, 5x ve 3x gibi ibareler mevcut. Bunlar kaldıraç oranları oluyor. Kaldıraç bakiyenizin kaç katıyla işlem yapabileceğinizi belirler. Eğer yanında 10x yazıyorsa bakiyenizin 10 katıyla işlem yapabilirsiniz. 3x yazıyorsa bakiyenizin 3 katıyla işlem yapabilirsiniz demek oluyor. Tabi kaldıraç miktarı coin'den coin'e değişebileceği gibi çapraz marjinden izole marjine de değişebiliyor arkadaşlar. Margin bölümünde risk oranı diye bir şey var. Aldığınız borç miktarına bağlı olarak buradaki değer 999 ile 1.1 arasında değişmekte. Eğer ki margin bölümünde sadece kendi bakiyenizi kullanarak al ve sat işlemleri yaparsanız herhangi bir risk oranınız oluşmayacaktır. En ufak miktarda bile borç alırsanız artık risk oranınız oluşacaktır arkadaşlar. Risk oranımız arttıkça, yani şurada gördüğünüz rakam 999'a yaklaştıkça tehlikemiz azalmakta. Risk oranımız düştükçe, yani burada gördüğünüz rakam 1.1'e yaklaştıkça tehlikemiz artmakta oluyor arkadaşlar. Borcumuz varken margin bölümündeki bakiyemizi spot cüzdana vesaire transfer etmek istersek risk oranımız bundan etkilenecektir. Cüzdana gelelim. Buradaki margin kısmına tıklayalım. Margindeki ana bakiyemiz düştükçe borcumuz varsa risk oranımız azalır. Yani tehlikeye girer. Binance otomatik olarak bunu hesaplayıp sizin riskinizi maksimum 2.0 seviyesine düşürecek miktardaki bakiyenizi çekmenize izin verir. Bunun ne demek olduğunu ilerleyen videolarda çok daha iyi anlayacaksınız. Risk seviyeniz 1.3'e indiğinde Binance size bildirim yollar ya da SMS yollar, margin çağrısı yapar size. Margin çağrısında bakiyeniz çok riskli durumda likidasyondan kurtulmak için ya pozisyonunuzu küçültün ya da ekstra bakiye yükleyip risk seviyenizi yükseltin şeklinde bize uyarı verir. Şuradaki risk oranına tıklarsanız nasıl hesaplandığını görebilirsiniz. Margin bölümünde hesap makinesi var. Şuraya tıkladığınızda hesap makinesi var. Buradan likidasyon seviyenizi hesaplayıp size en uygun borç miktarını belirleyebilirsiniz. Bunun kullanımını da detaylı olarak göstereceğim sizlere. Spot piyasasında bir coin'i satın aldığınızda sadece aldığınız fiyatın üstüne çıktığı sürece para kazanabiliyordunuz. Marjinde borç alarak işlem yaparsanız short pozisyon açarak aldığınız fiyatın altına indiğinde de kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Genel manada margin bölümünün kullanım mantığından bahsedecek olursak, elinizdeki coin'i satmadan bu varlığınızı teminat göstererek borç alabiliyorsunuz ve borç aldığınız coin'in fiyatı arttığında ya da fiyatı azaldığında para kazanabilecek pozisyonlar açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlara long ve short pozisyonlar deniyor. Bunları detaylı olarak öğreneceğiz video serimizde. İsterseniz sahip olduğunuz coin'in fiyatının düşeceğini düşünüyorsanız ve elinizdeki coin'i de satmak istemiyorsanız margin bölümünden borç alıp short pozisyon açarak düşüşünden de kar elde edebiliyorsunuz. Şimdi kısaca margin bölümüne bakalım. Üst tarafta parite seçme kısmı var demiştim. Buraya tıkladığımızda yanında 3x, 5x ve 10x gibi coinler görüyoruz. Yani pariteler görüyoruz arkadaşlar. Bunların aynılarını piyasa sekmesinde görebilirsiniz normal bir şekilde. Mesela bunların yanında dediğim gibi 3x, 10x, 5x ibareleri yoksa bunları margin bölümünde kullanamıyorsunuz demek. BAS-TRY paritesi mesela margin bölümünde yokmuş. Ama yanında olan USDC, USDT paritesi margin bölümünde varmış. Buradakilerin mantığı bu şekilde. Şimdi geri gelelim. Yanında hemen gündelik değişim oranı var. Bu spot piyasası ile birebir aynı şekilde. Tabii aynı coin olması lazım. Burada USDT, BTC. Bunu da BTC yapalım. İkisi tamamen aynı şekilde spot piyasasıyla. Burada çapraz marjin ve izole marjin değişimi yapabiliyoruz. İzoleden çapraza kaldıraç oranı da değişebiliyor arkadaşlar. Çapraz nedir, izole nedir? Şöyle anlatayım. Çapraz marjinde siz bakiyenizi çapraz marjin bölümüne transfer ederseniz bu bakiyenizi burada gördüğünüz tüm coinler üzerinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi USDT transfer ettiyseniz USDT paritelerin hepsinde kullanabiliyorsunuz ve çapraz marjinde olduğunuz için siz burada bir işlem yaptığınızda
başka bir coin üzerinden tekrar işlem yaparsanız risk oranınız bundan etkilenecektir. Hepsinin risk oranı birlikte hesaplanıyor arkadaşlar. Ama izole marjinde siz BTC USDT paritesine bakiye transfer ederseniz bakiyeniz sadece bu paritede kullanılacaktır. Mesela şöyle tıklayalım BTC kısmına. Siz BTC USDT'ye bakiye transfer ettiniz diyelim arkadaşlar. BNB BTC paritesi sizin bakiyenizi kullanamayacaktır. Sadece transfer ettiğiniz parite bakiyenizi kullanacak. Ekstra olarak arkadaşlar burada normal, borç alma ve geri ödeme butonu var demiştim. Normal kısmı spot piyasasıyla tamamen aynı mantığa sahip. Yani burada kendi bakiyenizde al ve sat işlemleri yapabiliyorsunuz borsaya borçlanmadan. Bir likidasyon oranı oluşmadan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Eğer ki borç al kısmına gelirseniz burada yapacağınız işlemlerde yine kendi bakiyenizi kullanarak işlem yapabiliyorsunuz. Mesela ben buraya bakiye transfer edeyim. Şu anda bakiyemi buraya transfer ettim. Normali aldığımda arkadaşlar bakın benim 24.88 USDT'm var ve kaldıracımız 5x. Normal bir şekilde al sat yaptığımda sadece kendi bakiyemi kullanabiliyorum. Ve sadece gördüğünüz gibi BTC yok burada, sadece USDT bakiyem var. Onun için BTC'm olmadığı için burada işlem yapamıyorum şu anda. Ama bunu borç ala tıkladığımda gördüğünüz gibi burada bir kullanılabilir bakiye çıktı ekstra olarak. Bu da bakiyeme oranla borç alabileceğim miktarı gösteriyor bana. Al kısmına geldiğimde burada 24 USDT bakiyem vardı. Borç ala tıklarsam bunun 5x ile çarpıyor arkadaşlar ve 124 USDT'ye kadar çıkarıyor. Ama dediğim gibi illa borç almak zorunda değilsiniz. Hemen şuraya tıklayıp tercihlere gelelim. Emir onayına tıkladığımızda burada margin için otomatik borç al geri ödeme emir onayı vardı arkadaşlar. Bu açık olsun. Yine geri gelelim. Şimdi bizde 24.88 USDT bakiye vardı değil mi? İlk başta şöyle yapalım arkadaşlar. 50 dolarlık bir işlem yapmaya çalışalım. Tıkladığımda bakın borç alma uyarısı verdi bana. Toplam 50 dolarlık işlem yapacaksın. Bunun 25 doları borç diyor bana. Bunu iptal ediyorum. Çünkü borç alıyoruz şu anda. Şimdi geri geldim. Bu sefer 20 dolarlık işlem yapayım arkadaşlar. Yani bende 24 dolar var. 20 dolarlık işlem yaparsam borç almış olmayacağım. Yine borç alma kısmındayız yine gördüğünüz gibi. Ala tıkladığımda bu sefer gördüğünüz gibi borç al uyarısı çıkmadı bende. Çünkü kendi bakiyemi kullanıyorum. Yani mantığı bu şekilde, umarım güzelce anlatabilmişimdir size. Siz borç aldığınızda arkadaşlar artık yani borç al butonuna geldiğinizde artık sizde olmayan bakiyeyi kullanabileceğiniz için long ve short işlemleri açabiliyorsunuz. Short demek arkadaşlar kısaca aldığınız ürünün fiyatı düştükçe para kazanıyorsunuz. Long da demek aldığınız ürünün fiyatı arttıkça para kazanıyorsunuz demek. Mantıkları bu kadar basit. Emir tipleri spot piyasasıyla tamamen aynı şekilde oldukları için buna değinmeyeceğim. Burada bir hesap makinemiz var. Bunu kullanmayı kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Likidasyon fiyatımızı vesaire buradan hesaplayıp ona göre borç alabileceğiz. Kesinlikle onu kullanmayı öğrenin. Hesap makineleri önemli şeyler. Şimdi cüzdan bölümüne geçelim. Cüzdan bölümüne geldim arkadaşlar. Bakın margin kısmına geliyorum buradan. Bakiye transfer etmek için şuradaki transfere basıp bakiyeniz neredeyse çapraz marjini çekebilirsiniz. İzole marjini çekmek istiyorsanız bu şekilde bulamazsınız arkadaşlar. İzole marjine transfer için şuradaki izole kısmına tıklamanız lazım. İzoleye tıkladıktan sonra tekrar transfer yapalım. Şuraya tıkladığınızda hangi coin'e transfer edeceksiniz, yani hangi pariteye transfer edeceksiniz onu seçmeniz gerekiyor. Çünkü her bir coin yani her bir parite bakiyeyi ayrı kullandığı için izole modda bakiye transferi bu şekilde oluyor. Şimdi geri gelelim buradan. Biz bakiye transfer etmiştik. Çapraza geldiğimde gördüğünüz gibi bakiyem burada gözüküyor. İzoleye geldiğimde bakiyem burada gözükmüyor. Dikkat ederseniz zaten çapraza geldiğimde bakiyem burada ve risk oranı burada yazıyor. Hepsi için genel bir risk oranı var. İzoleye geldiğimde ise burada risk oranı yok. Her bir paritenin kendi risk oranları var gördüğünüz gibi. Mantığını yine kabaca buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine çapraza tıklayalım. Burada hesabımın net değeri diyor. Buradaki net yazılarına çok takılmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten 24.88 USDT'm var. Burada 24.94 dolar yazıyor. Tabii ki buradaki kripto para, buradaki ise itibari para olarak gözüküyor değeri. Ondan dolayı fark olabiliyor arkadaşlar, kur farkından dolayı. Buradaki değerler gecikmeli değerlerdir. Her zaman diyorum, spot piyasasında da aynı şekilde. Buradaki değerlere çok fazla takılmayın. Gerçek değerinizi coin'i alsat yaptığınız yerden görebilirsiniz arkadaşlar. Bizim bakiyemiz ana bakiyemiz arkadaşlar. Bu ana bakiye kelimesi önemli. Yani bizim kendimizin olan bakiyemiz burada gözüküyor. Ben buraya 24.88 transfer ettim. Yani yaklaşık değeri burada gözüküyor. Borç aldığımızda borcumuz burada gözüküyor arkadaşlar. Yani biz 50 dolarlık borç alırsak 50 dolar burada gözükecek. 24
dolarımız burada gözükecek. Bu ikisini toplayıp yukarıya net bir değer çıkacak arkadaşlar çapraz marjin için. Ve bu orana göre de burada risk oranımız çıkacak. Borç aldığınız andan itibaren saatlik faiz işlemeye başlıyor arkadaşlar. İsterseniz aldığınız anda geri ödeyin. 1 saatlik faiziniz işlemiş oluyor. Ve her 1 saat boyunca faiz güncelleniyor arkadaşlar sürekli. Bunun için de işlemlerinizi dikkatli yapmanız, hızlı yapmanız gerekiyor. Yani bilinçsiz bir şekilde kullanmayın. Boşuna faiz ödemeyin arkadaşlar. Yine şurada göstermek istediğim bir bölüm var. Düşük bakiyeleri gizle diyor. Buna basarsak gördüğünüz gibi sıfır bakiyelerin hepsini gizledi. Ekstra olarak benim bakiyemi de gizledi. Yani bu bakiyeyi düşük bakiye olarak gördü. Bu biraz kötü bir şey. Mesela spot cüzdanına geri gelelim. Buna tıkladığımda sıfır bakiyeleri gizle dediğimde arkadaşlar burada sadece hiç bakiye olmayan şeyleri gizliyordu. Bakın açtığımda aşağıdaki sıfırlar gözüküyor ama buna bastığımda sadece en küçük bakiyelerim gözüküyor. Diğerleri gözükmüyor, sıfır olanlar. Marjin bölümünde maalesef böyle değil. Neden? Bir hata mı var, bug mı var anlamadım ama tüm bakiyeleri gizliyor. Umarım ileride düzeltilir. Şimdi bunu açtığımda bakiyemi buradan görebilirim. Burada yalnızca borçları göster butonu var. Buna bastığınızda arkadaşlar sadece borcunuz olan coinleri gösteriyor. Şimdi burası bize ne anlatıyor buna bakalım arkadaşlar. Ben 24 dolarlık bakiye aktarmıştım buraya. Ve burada gözüküyor bakiyem. 24.88 USDT bakiyem var burada. Kullanılabilir bu kadar. Net değeri bu kadar. Şimdi bir ufak bir borç alalım hemen arkadaşlar. Şurada borç al kısmından. Ben buradan almanızı tavsiye etmiyorum. Şimdilik göstermelik yapıyorum arkadaşlar. Mesela 24 vardı bizim. 30 yapalım. Yani 5 dolarlık bir borç alalım. Tıkladığımda gördüğünüz gibi 5 dolarlık borç alıyor. Al dedim. Tamam. Şimdi cüzdan bölümüne geldim. Bakın. Yukarı kaydırayım şurayı. Gördüğünüz gibi buradaki risk oranım 999'dan 5.86'ya düşmüş oldu. 5 dolarlık borç aldım. 24 dolarda bakiyem vardı arkadaşlar. Bu ikisini toplayıp net değeri buraya yazdı. Borcumla beraber toplanmış değer bu arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru kaydırdığımda BTC borç aldığım için bakın burada BTC gözüküyor. Düşük bakiyeleri gizliye basarsam yine hepsini gizliyor. Yalnızca borcu göstere basarsam bu sefer borcum olan coinleri gösteriyor. Ben ne yaptım? 5.1 USDT borç aldım arkadaşlar. Şimdi bakalım ne kadar USDT'miz varmış elimizde. Elimizdeki USDT'yi hemen şuradaki yazıda görebiliriz. Coin'in hemen karşısında sağında. Burada elimde kalan USDT'yi gösteriyor. Kullanılabilir bakiyem de onu gösteriyor zaten. Net değerde arkadaşlar borcumdan elimde olanı çıkartıp ortaya çıkan masrafı gösteriyor bize. Yani bende bu kadar daha olması gerekiyor borcun kapanması için diyor bana. Yani borcu ödemeye kalkarsam elimde bu kadar daha olması gerekiyor. Şu anda bakiyen ekside diyor bana. Burada BNB çıktı. Bunun sebebi de faizi BNB ile öde butonu açık olduğu için arkadaşlar. Tekrar göstereyim şöyle. VIP'ye geldiğimizde marjin için masrafları BNB ile öde butonu açık olduğu için aldığım coin'i BNB üzerinden ödemeye çalışıyor faizini. Bundan dolayı da burada bir borç çıktı. Kullanılabilir bakiyem gördüğünüz gibi burada yokmuş. Yine aynı şekilde burada gözüküyor kullanılabilir kısmı. Net değer ise borcunuzun kullanılabilirden çıktığındaki kısmı oluyor. Tekrardan anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi borcumuzu ödeyelim kabaca ve bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. İlk başta BNB faizini ödemek istiyorum. Bunu nasıl ödeyeceğiz? Ya düşük bakiyeleri BNB'ye dönüştürüp buradaki ufak bakiyelerimiz varsa bunları BNB yapıp borcu kapatacağız. Ya da buraya BNB bakiyemizi transfer edeceğiz. Spot cüzdanımda BNB olduğu için ben onu transfer edeceğim birazcık. Transfer ettim böyle. Şimdi arkadaşlar geri ödeme işlemini yine borç al butonundan ya da geri ödeme butonuna basarak yapabiliyorsunuz buradan. Zaten bakın BTC ne kadar BTC'm var falan görebiliyoruz bunu. İlk başta borcu kapatmadan önce hemen alım satımlar kısmına gideyim. Gitmeden önce bakalım ne kadar borcumuz varmış. 5.1 ne kadar da almam gerekiyormuş. 5.05. Alım satımlara gelip buradan hemen borcumu geri ödemek istiyorum. Elimdeki BTC'yi satayım. Piyasa fiyatından satalım, hiç beklemeyelim. Burada borç alma değil normal yapalım. Artık elimizde BTC var çünkü. Bunu transfer edelim. Şu anda sattım. Hatta şöyle yapalım. Ben buraya transfer ettiğim BNB'yi geri çekeyim arkadaşlar. Düşük bakiyeleri BNB'ye dönüştürüp işlemimizi halledelim. Gördüğünüz gibi BNB bakiyem kalmadı burada. Şimdi bakıyoruz. Kullanılabilir bakiyem 29.99 USDT olmuş. Bu borcu ödemem için ya buradan geri ödeye basacağım ya da üzerine tıklayacağım arkadaşlar. Borcum düştüğünde kalacak net değer bu kadarmış. 24.88. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan borç al kısmına basıyoruz. Ve burada geri ödeye tıklıyoruz arkadaşlar. Yani şuradakiyle tamamen aynı mantık. Geri ödeye tıklayın ve buradan coin'i seçin. USDT
Ben kritik olması için direkt coin'in üzerine tıklayarak yaptım bu işlemi. Max'a tıkladığınızda ya da borcunuzun ne kadarını ödemek istiyorsanız buraya tıklayıp onaylaya bastığınızda borcu ödedim. Şu anda tek faizi kaldı arkadaşlar ve gördüğünüz gibi risk oranım yine arttı ama sonuçta yine bir borcum var burada. Ne kadar borcunuz olduğunu şurada görebiliyorsunuz zaten. Yani burada bir miktar yazıyorsa arkadaşlar borcunuz var demektir bu. Hemen üzerine tıklıyorum BNB'nin. Ama bakiyem olmadığı için olmuyor. Şimdi ne yapacağız? Düşük bakiyeleri BNB'ye dönüştür butonu var. Buna basacağım. Çünkü elimde ufak miktarda Bitcoin olması gerekiyor. Tamam. Dönüştüre basıyorum. Yine tekrar dönüştürdüm arkadaşlar. Artık ufak miktarda bir BNB'm olması gerekiyor. Evet. Şu kadar miktarda BNB'm var. Borcum da çok küçük miktar. Burada gözükmüyor bile. Üzerine tıklayalım bunun. Borç ala geri tıklayalım. Ve geri ödemeye bastığımda şuradaki borcumu görebiliyorum. Tıkladım arkadaşlar. Yine tıklıyorum. Ve artık borcumu ödemiş oldum. Şimdi geri gelelim. Bakalım başka borcumuz var mı? Gördüğünüz gibi burada herhangi bir borç belirtisi yok. Artık borcumu da ödemiş oldum. Kabaca marjin bölümünün kullanımı da bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.